Hukuki Hakların programından merhaba. Bu programda takibi şikayete bağlı suçlar hakkında bilgi vereceğim. Ceza hukukumuzda bazı suçlar kamu davası olarak ilgili merciler tarafından resen yani kendiliğinden yürütülür. Şikayetin olup olmamasına bakılmaz. Öğrenilmesi ile soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulur. Yani dava kamu davası olarak yürütülür. Bazı suçların da soruşturulması ve kovuşturulması mağdur yani zarar görenin süresi içerisinde ilgili mercilere şikayet etmesi koşuluna bağlanmıştır. Peki şikayete tabi suçlarda şikayet süresi ne kadardır? Türk Ceza Kanunu'nda şikayet ile ilgili düzenleme, kanunun genel hükümler başlığı altında 73. maddede düzenlenmiştir. Bu maddeye göre kovuşturulması ve soruşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse 6 ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Bunun anlamı şikayet hakkı olan kişinin suçu ve suçun failini öğrendiği günden itibaren 6 ay içinde şikayet etmesi gerekir. Örneğin biri bize bir hakarette bulundu. Bu hakaret fiilini öğrendiğimiz tarihten itibaren 6 ay içerisinde yetkili makamlara şikayette bulunmamız gerekir. Peki şikayet hakkı olanlar birden fazla ise şikayet nasıl yapılacaktır? Kim tarafından yapılacaktır? Şikayet hakkı olan kişi birden fazla ise ve bunlardan biri ya da birkaçı şikayet süresini geçirir ise bu durumda diğer şikayet süresi olan kişinin hakkı düşer mi? Kanun koyucu bu hususu Türk Ceza Kanunu 73 Taksim 3 maddesinde şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi 6 aylık süreyi geçirir ise bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez demiştir. Örneğin 3 kişiye ait olan bisikleti kullanıp yerine koyan, kullanma hırsızlığı yapan kişiyi bisikletin sahiplerinden ikisinin şikayet hakkından vazgeçmesi, diğer üçüncü kişinin şikayet hakkına zarar vermez. Şikayet etmek isteyen üçüncü kişi şikayet hakkını 6 aylık süre içerisinde kullanabilir. Peki süresi içerisinde şikayetimizde bulunduk ve soruşturma başlatıldı. Ardından yargılama aşamasına geçildi. Yani dava açıldı. Dava sürerken şikayetimizden vazgeçer isek ne olur? Kanun koyucu Türk Ceza Kanunu 73 Taksim 4 maddesinde kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda kanunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz demektedir. Peki bu ne anlama gelir? Yani dava devam ederken şikayetimizden vazgeçer isek yargılamaya devam edilmez. Dava orada biter. Hukuki tabir ile dava düşer. Fakat dava bitmiş ve karar kesinleşmiş ise şikayetten vazgeçmemiz hiçbir şey ifade etmez. Sanık ceza almış ise cezasını çeker. Peki iştirak halinde suç işlenmiş ise suçu işleyen birden fazla kişi ise şikayet ne şekilde olur? Örneğin birden fazla kişi konut dokunulmazlığımızı ihlal etti ve biz de süresi içerisinde failleri şikayet ettik. Soruşturma ya da kovuşturma yani yargılama esnasında bu kişilerden sadece biri hakkında şikayetimizden vazgeçer isek tüm failler hakkında vazgeçmiş sayılırız. Kanun koyucu Türk Ceza Kanunu 73 Taksim 5 maddesinde iştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikayetten vazgeçme diğerlerini de kapsar demektedir. Peki şikayetten vazgeçer isek fakat fail bunu kabul etmez ise ne olur?
Şikayete bağlı suç işlendi ve süresi içerisinde şikayette bulunduk. Soruşturma ya da kovuşturma yani yargılama aşamasında şikayetimizden vazgeçtik. Bu durumda fail, ben şikayetten vazgeçmeyi kabul etmiyorum diyemez. Türk Ceza Kanunu 73 Taksim 6 maddesi vazgeçme kabul etmeyen sanığı etkilemez der. Ceza davasında şikayet hakkımızdan vazgeçmiş olmamız hukuk davası açamayacağımız anlamına gelmez. Örneğin mala zarar verme suçunda şikayet hakkımızı kullandık. Fakat daha sonra şikayetimizden vazgeçtik. Bu durumda malımıza zarar veren kişiye hukuk davası açıp zararımızı tazmin ettirebiliriz. Türk Ceza Kanunu 73 Taksim 7 maddesi, kamu davasının düşmesi suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz der. Programımı burada bitiriyorum. Başka bir programda Türk Ceza Kanunu'nda takibi şikayete bağlı başlıca suçların hangi suçlar olduğunu ele alacağım. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.